Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle Mob Psycho 100 animesinin detaylı incelemesini yapacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Mob Psycho 100 animesi One Punch Man'in yaratıcısı olan One'ın imzasını taşıyan bir seri, ilk bakışta basit bir shonen gibi dursa da aslında çok daha derin konulara dokunuyor. Animemiz Shigeo Kageyama yani Mob adlı sıradan görünümlü bir lise öğrencisinin olağanüstü psikik güçlere sahip olmasına rağmen günlük hayatla baş etmeye çalışmasını konu alıyor. Ancak Mob Psycho 100'ü özel yapan şey yalnızca aksiyon sahneleri ya da doğaüstü güçler değil, karakter gelişimi, felsefi alt metinleri ve farklı görsel tarzıyla izleyicide bıraktığı etki. Bu giriş bölümünde animenin nasıl ortaya çıktığından, neden bu kadar konuşulduğundan ve izleyicilerde nasıl bir beklenti oluşturduğundan bahsedeceğim. Ardından videonun ilerleyen kısımlarında hikayeyi özetleyecek, spoilerlı analizle derinlere inecek, karakterleri detaylı ele alacak ve animasyon ile ses kalitesini değerlendireceğim. Yani hem güçlü yönlerini hem de tartışmaya açık kısımlarını masaya yatıracağız. Mob Psycho 100 ilk bakışta eğlenceli ve renkli bir shonen gibi gözükse de aslında bireysel gelişim, kimlik arayışı, yalnızlık ve insan ilişkileri gibi oldukça insani temaları işliyor. Bir yandan nefes kesici dövüş sahneleriyle sizi heyecanlandırırken diğer yandan Mob'un kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmaları izleyiciye hissettirmeyi başarıyor. Tabii ki herkes bu anlatım tarzını aynı şekilde benimsemiyor. Bazı izleyiciler animenin deneysel görselliğini ve yavaş tempolu kısımlarını çok beğenirken bazıları da bu yönleri fazla yorucu veya gereksiz bulabiliyor. İşte bu da Mob Psycho 100'ü ilginç yapan noktaların başında geliyor. Her izleyicide farklı bir etki bırakması. Kısacası bu incelemeye başlarken şunu söyleyebilirim. Mob Psycho 100 sıradan bir shounen olmanın çok ötesinde bir yapım. Peki bu farklılık onu eşsiz yapan bir artı mı yoksa izleyiciyi bölen bir tercih mi? Gelin şimdi birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Mob Psycho 100, Shigeo Mob Kageyama adlı sıradan görünümlü bir lise öğrencisinin hikayesini anlatıyor. Mob'un en büyük özelliği olağanüstü psikik güçlere sahip olması. Fakat o bu güçleri hayatının merkezine koymak istemiyor. Bunun yerine normal bir genç gibi arkadaş edinmek, okulda başarılı olmak ve günlük hayatın sıradan mutluluklarını yaşamak istiyor. Ancak gücü kontrol edilemez hale geldiğinde çevresindeki herkes ve her şey için büyük bir tehlike oluşturabiliyor. Mob'un en yakınındaki kişi ise sahte bir medyum olan Reigen Arataka. Reigen aslında dolandırıcı biri olmasına rağmen Mob için bir tür akıl hocası rolü üstleniyor ve ona güçlerini nasıl kullanması gerektiği konusunda yol gösteriyor. Hikaye boyunca Mob'un karşısına farklı psikik kullanıcılar, doğaüstü varlıklar ve rakipler çıkıyor. Ancak serinin odağı sadece dövüşler değil, Mob'un kendi benliğini bulma yolculuğu, dostluklarını koruma çabası ve insan olarak gelişimi de ön planda tutuluyor. Yani Mob Psycho 100 bir yandan heyecanlı aksiyon sahneleri sunarken diğer yandan izleyiciyi bireysel gelişim, kimlik arayışı ve insan ilişkileri üzerine düşündüren çok katmanlı bir hikayeye sahip. Mob Psycho 100 hikayesini ilerletirken izleyiciyi şaşırtan pek çok dramatik dönüm noktasına sahip. İlk bölümlerde Mob'un gücünü sürekli bastırması, Konami'nin sahte medyumlarla olan sahneleri ve Reigen'in abartılı tavırları izleyiciye komedi unsurları sunarken asıl kırılma noktası Mob'un gücünü istem dışı serbest bırakmasıyla geliyor. Özellikle %100 barajına ulaştığı anlar hikayenin gerilimini zirveye taşıyor. Burada olumlu bir nokta, serinin güç artışını dramatik bir unsurla bağlaması. Yani Mob'un duygusal yoğunluğu, psikik gücünün patlamasıyla doğrudan ilişkili. Bu sayede izleyici sadece görsel bir şov değil, aynı zamanda karakterin psikolojik durumunu da deneyimliyor. Ancak olumsuz tarafı, bu sahnelerin sık tekrarlanması bazı izleyiciler için tahmin edilebilir hale gelebiliyor. Özellikle ilk sezonda Claw adlı örgütün devreye girmesi Mob'un karşısına farklı güçlü rakipler çıkarıyor. Bu çatışmalar klasik shounen formüllerine yakın bir ilerleyiş sunsa da Mob'un şiddet yerine pasifliği tercih etmesi onu klişelerden ayırıyor. Bu noktada bazı izleyiciler için Mob'un sürekli geri planda kalması hikayeyi daha az heyecanlı hale getirebilirken diğerleri için bu karakterin olgunluğunu ve farklılığını vurgulayan güçlü bir seçim oluyor.
İkinci sezona gelindiğinde ise anime bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Mob'un Tsubomi'ye olan duygularını açıklama çabası, okulda popüler olmaya çalışma isteği ve bireysel gelişimi hikayeyi çok daha insani bir noktaya taşıyor. Özellikle Raigen'le yaşadığı gerilim serinin en duygusal ve unutulmaz sahnelerinden birini oluşturuyor. Burada olumlu yön, karakter ilişkilerinin gerçekçi şekilde sınanması ve seyirciye güçlü bir duygusal bağ sunması. Ancak olumsuz bakıldığında bazı yan hikayeler, örneğin okul kulüpleri ya da küçük çaplı doğaüstü olaylar ana hikayeden uzaklaştırıcı ve tempoyu düşürücü etki yaratabiliyor. Üçüncü sezon ise serinin zirve noktası olarak kabul edilebilir. Mob'un Tsubomi'ye açılma çabası sırasında kendi iç dünyasıyla hesaplaşması, güçlerini tamamen kaybetme riski ve sonrasında kendisini olduğu gibi kabul etme yolculuğu izleyiciye güçlü bir kapanış sunuyor. Bu bölümün artısı, seriyi tatmin edici bir finale ulaştırması ve ana mesajı net bir şekilde iletmesi. Eksisi ise bazı izleyiciler için temponun fazla yavaş olması ve aksiyonun ikinci planda kalması olabilir. Genel olarak spoilerlı kısımlar bize şunu gösteriyor. Mob Psycho 100 büyük ölçüde karakter merkezli bir hikaye anlatıyor. Dövüşler ve doğaüstü olaylar yalnızca bu gelişimi destekleyen araçlar olarak kullanılıyor. Bu da seriyi klasik shonen kalıplarından ayırıyor. Fakat bu yaklaşım herkesin ilgisini aynı derecede çekmeyebiliyor. Kimileri için olağanüstü bir derinlik, kimileri içinse zaman zaman yorucu bir tempo ortaya çıkıyor. Mob Psycho 100'ün en güçlü yanı, kuşkusuz karakterlerinin çok boyutlu yapısı. En başta ana karakterimiz Shigeo Kageyama, yani Mob. İlk bakışta sıradan, içine kapanık, utangaç bir ortaokul öğrencisi gibi görünüyor. Ancak inanılmaz psikik güçlere sahip. Mob'un en büyük mücadelesi aslında rakipleriyle değil, kendi duygularıyla. Gücünü bastırarak normal bir insan gibi yaşamak istemesi, izleyicinin ona empati kurmasını sağlıyor. Onu sıradan ama aynı zamanda olağanüstü kılan şey de tam olarak bu çelişkisi. Mob'un hikayesinde en önemli figürlerden biri de Arataka Reigen. Kendisini en büyük ruhani danışman olarak tanıtsa da aslında sıradan bir dolandırıcı. Ancak Reigen'in zekası, toplumsal manipülasyon becerileri ve en önemlisi Mob'a verdiği rehberlik, karakteri bambaşka bir noktaya taşıyor. Reigen'i izlerken hem güldürü hem de şaşırtıcı bir bilgelik görüyoruz. Bir yandan Mob'u kendi çıkarı için kullanıyor gibi görünse de aslında ona en çok değer veren kişi olduğunu da kanıtlıyor. Diğer yandan Ritsu Kageyama, Mob'un küçük kardeşi, hikayede önemli bir role sahip. Ritsu'nun Mob'a olan hayranlığı ve aynı zamanda kıskançlığı, kardeş ilişkilerinin karmaşık doğasını çok iyi yansıtıyor. Özellikle Ritsu'nun kendi psikik güçlerini keşfetmesi, onun karakter gelişiminde büyük bir kırılma noktası oluyor. Bu durum, kardeşler arasındaki bağı hem geriyor hem de güçlendiriyor. Antagonist tarafında ise Teruki Hanazawa, yani Teru, dikkat çekici bir karakter. İlk başta kendini beğenmiş ve güç sarhoşu bir öğrenci olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Mob tarafından yenildikten sonra büyük bir dönüşüm geçiriyor. Teru'nun kibirden dostluğa uzanan yolculuğu, serinin en etkileyici karakter gelişimlerinden biri. Onu sadece bir rakipten çok Mob'un yol arkadaşı olarak görmek, izleyici için tatmin edici bir değişim yaratıyor. Seride ayrıca Claw örgütünün üyeleri, farklı psikik kullanıcılar ve okul arkadaşları da karakter çeşitliliğine katkı sağlıyor. Özellikle beden geliştirme kulübü üyeleri hikayenin mizahi ve samimi yanını güçlendiriyor. Her biri küçük ama anlamlı rollerle Mob'un kişiliğini destekliyor. Son olarak Mob'un hayatındaki en önemli motivasyonlardan biri olan Tsubomi'yi unutmamak gerek. Mob'un ona olan duyguları, güçlerini bastırma ve normal biri gibi yaşama isteğinin temelinde yatıyor. Tsubomi aslında hikayede çok fazla aktif rol almıyor ama Mob'un karakter gelişiminde adeta bir mihenk taşı oluyor. Genel olarak baktığımızda Mob Psycho 100 karakterleri sadece birer yan figür olarak bırakmıyor. Her birine ayrı bir gelişim, ayrı bir motivasyon ve unutulmaz anlar sunuyor. Bu da seriyi sıradan bir aksiyon animesinden çok daha öteye taşıyor. Mob Psycho 100'ün görsel tarzı, animenin en dikkat çekici yönlerinden biri. One Punch Man'in yaratıcı ekibinin de katkısıyla geleneksel çizgi stillerinden farklı, deneysel bir animasyon dili kullanılmış.
Özellikle dövüş sahnelerinde çizgilerin esnekliği ve hareketin akıcılığı izleyiciye güçlü bir görsel tatmin sağlıyor. Aksiyon sahnelerinde renklerin parlaklığı, psikik güç efektlerinin yoğunluğu ve sahnelerin dramatik kompozisyonu Mob Psycho 100'ü görsel olarak benzersiz kılıyor. Ancak bazı sahnelerde, özellikle sakin diyalog anlarında ve arka plan detaylarında animasyonun stilize yaklaşımı bazı izleyiciler için göz yorgunluğu yaratabiliyor. Yani her zaman yüksek kalite ve detay bekleyenler bu stil farkını biraz garip veya yetersiz bulabilir. Ses tarafında ise anime oldukça başarılı. Seiyuu performansları, karakterlerin kişiliklerini ve duygusal yoğunluğunu etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Mob'un içsel çatışmaları, Raigen'in abartılı tavırları, Teru'nun kibirli duruşu ve diğer karakterlerin tepkileri ses performanslarıyla güçlendiriliyor. Özellikle dövüş sahnelerinde kullanılan efekt sesleri ve müzik, aksiyonun temposunu ve dramatik etkiyi arttırıyor. Öte yandan bazı izleyiciler özellikle komedi sahnelerindeki abartılı ses efektlerini fazla bulabiliyor. Bazen bu durum sahnenin ciddiyetini veya duygusal ağırlığını azaltıyor gibi hissedilebiliyor. Yine de genel olarak ses ve animasyon kombinasyonu Mob Psycho 100'ün benzersiz tarzını tamamlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Mob Psycho 100, aksiyon, psikolojik derinlik ve karakter gelişimi açısından zengin bir anime. Eğer psikik güçlerin ve doğaüstü yeteneklerin hikayede ön planda olduğu serileri seviyorsanız bu anime dikkat çekici olabilir. Dövüş sahneleri oldukça yaratıcı ve görsel olarak çarpıcı. Psikik güçlerin kullanımı, çizim stili ve hareketli efektler aksiyon sahnelerine farklı bir tat katıyor. Öte yandan Mob'un karakter merkezli yapısı, dövüş sahneleri dışında hikayenin daha sakin ve diyalog ağırlıklı ilerlemesine yol açıyor. Bazı izleyiciler için bu tempo düşüşü aksiyondan beklenen heyecanı azaltabilir. Ancak karakterlerin duygusal yolculukları ve ilişkilerinin işlenişi hikayeyi yalnızca bir aksiyon anime olmaktan çıkarıyor ve daha derin bir deneyim sunuyor. Öte yandan Mob'un karakter merkezli yapısı, dövüş sahneleri dışında hikayenin daha sakin ve diyalog ağırlıklı ilerlemesine yol açıyor. Bazı izleyiciler için bu tempo düşüşü, aksiyondan beklenen heyecanı azaltabilir. Ancak karakterlerin duygusal yolculukları ve ilişkilerinin işlenişi, hikayeyi yalnızca bir aksiyon anime olmaktan çıkarıyor ve daha derin bir deneyim sunuyor. Genel olarak Mob Psycho 100, aksiyon, psikoloji ve karakter odaklı bir hikaye arayan izleyiciler için önerilebilir. Ancak daha hızlı tempolu veya sadece aksiyon odaklı animeler arayanlar için bazı sahneler durağan veya yavaş gelebilir. Mob Psycho 100 hem aksiyon hem karakter gelişimi hem de psikolojik derinlik açısından oldukça zengin bir anime. Ana karakter Mob'un içsel çatışmaları, Raigen'in rehberliği ve yan karakterlerin etkileşimleri izleyiciye hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar sunuyor. Anime, özellikle psikik güçlerin kullanıldığı dövüş sahneleriyle görsel olarak dikkat çekici bir deneyim yaratıyor. Bunun yanında karakter odaklı yapısı bazı sahnelerde tempoyu düşürebiliyor ve aksiyon beklentisiyle izleyenler için daha yavaş gelebiliyor. Komedi unsurları ise dramatik sahnelerle dengelenmiş ama bazen olayların ciddiyetini hafifletebiliyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Mob Psycho 100 hikayeyi ve karakterleri ön planda tutan bir anime olarak öne çıkıyor. Eğer karakter gelişimini, psikolojik derinliği ve farklı animasyon tarzını deneyimlemek istiyorsanız, Mob Psycho 100 izlenebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hızlı tempolu ve sadece aksiyon odaklı bir anime arıyorsanız, bazı sahnelerde tempo düşüklüğü hissedebilirsiniz. Sonuç olarak Mob Psycho 100, klasik shonen kalıplarının dışında kendi tarzını yaratmış ve izleyiciye farklı bir anime deneyimi sunan bir yapım olarak değerlendirilebilir.